Yapay zekayı kullanarak sesli bir animasyon videosu hazırlayacağım. Bunun için öncelikle bir hikaye oluşturacağım. Daha sonra bu hikayeyi seslendirip animasyonlarını hazırlayacağım ve en son aşamada birleştireceğim ve bir video haline getireceğim. Bu şekilde bir prompt hazırladım. Sesli bir hikaye oluşturacağım. Bana seslendirince yaklaşık 1 dakikalık bir hikaye lazım. Tamamen kurgu ve heyecanlı olmalı, komik anlar olabilir dedim. Bunu bu şekilde göndereceğim ve bir hikaye oluşturmasını istiyorum. Ben yaklaşık 1 dakikalık bir hikaye lazım dedim. Size daha uzun bir hikaye lazımsa bunu bu şekilde belirtmeniz gerekiyor. Hikaye ne kadar uzun olursa yapacağınız işler o kadar uzayacaktır. Bunu bu şekilde gönderiyorum ve bir hikaye oluşturmasını istiyorum. Evet, yapay zeka Zaman Tost Makinesi isimli bir hikaye oluşturdu benim için. Güzel bir hikayeye benziyor. Şimdi bunu seslendirebilmemiz için yine bir prompt haline getirmemiz gerekiyor. Bu şekilde bir prompt hazırladım ve bunu bu şekilde göndererek bana seslendirebileceğim bir prompt hazırlamasını istiyorum. Evet, seslendireceğim prompt hazırlandı. Burada iki tane alan var. Genel direktifler ve hikayenin seslendirilecek kısmı. Öncelikle genel direktifler bölümünü alıyorum. aistudio.google.com adresine giriyorum. Burada Generate Media bölümüne girip Gemini Speech bölümüne giriyorum. Buradan Single Speaker Audio bölümüne girip stil kısmına genel direktiflerimi yapıştırıyorum. Bu bölümleri detaylı olarak anlatmayacağım. Çünkü bir önceki videomda oldukça detaylı bir şekilde anlatmıştım. Açıklamalar bölümünde bağlantısını bıraktım. İsteyenler oradan izleyebilirler. Şimdi hikayemizi alalım. Evet, hikayemi de Start bölümüne yapıştırıyorum. Ve bu şekilde seslendiriyorum. Run butonuna basıp işlemin bitmesini bekleyeceğim. Ses dosyam hazırlandı. Şimdi bunu buradaki 3 noktaya tıklayarak indiriyoruz. İndirme işlemi tamamlandıktan sonra yeniden Google Gemini'ye geliyorum. Bu şekilde bir prompt hazırladım. Bunu bu şekilde gönderiyorum ve benim için görsel üretebilmem için promptlar hazırlamasını istiyorum. Evet, görsel üretebilmem için promptlarım hazırlandı. Stil bölümü için bir prompt var. Sahne bölümü için bir prompt var. Ve her bir resim için ayrı ayrı promptlarım var. Burada ilk olarak stil için olan promptu kopyalıyorum. Labs.google adresinde Whisk aracını açıp bu menüyü genişletiyorum. Stil bölümüne metnimi yapıştırıyorum ve bu şekilde üret diyorum. Üreteceğim animasyonda bir tane karakter var. Stil bölümünde 2 karakter var. Karışıklık olmasın diye düzenleme butonuna basıp aynı promptu tekrar gönderiyorum ve yeni resimler üretmesini istiyorum. Bu şekilde tek bir karakter üretene kadar bu işlemi tekrarlayabilirsiniz. Şimdi bu karakteri seçeceğim ve bu şekilde bırakacağım. Daha sonra Gemini'ye yeniden gelip sahne bölümü için olan promptu kopyalıyorum. Tekrar Whisk aracına gelip sahne bölümünde metni girin bölümüne metnimi yapıştırıp üret diyorum. Sahnem oluştuktan sonra tekrar Google Gemini'ye gelip bu sefer üretmek istediğim görseller için olan promptlarımı kopyalıyorum. Burada yaklaşık 18 tane prompt oluşturdu benim için. Her bir görseli tek tek üretmemiz gerekiyor. Buraya gelip ilave ayrıntılar bölümüne promptumu yapıştırıyorum ve ayarlarını kontrol ediyorum. Başlangıç numarasını kilitliyoruz. Benzer çıktılar alabilmek için. Ve bu şekilde bırakarak gönderiyorum. Evet, 2 tane görselim üretildi. Şimdi bunlardan hangisini kullanacaksak diğerini silebiliriz. Ben bunu kullanmak istiyorum. Burada beğenmediğiniz zaman üzerine tıklayıp tekrar üret diyerek yenisini üretebilirsiniz. Veya direkt buradan tekrar aynı prompt ile gönder diyerek yenilerini üretebilirsiniz. Görselimi ürettikten sonra animasyon ekle diyorum. Burası önemli çünkü burada ücretsiz hesaplarda 10 tane video oluşturma hakkı veriyor. Pro hesaplarda 100 tane video oluşturma hakkı veriyor. Ultra hesaplarda ise 1250 tane video oluşturma hakkı veriyor arkadaşlar. Bu ekrandayken dilerseniz bu şekilde gönder diyerek bir animasyon oluşturabilirsiniz. Eğer ki bu şekilde boş bir şekilde gönderirseniz yapay zeka kendi kafasına göre animasyon ekleyecektir. Dilerseniz İngilizce talimatlar verebilirsiniz. İngilizce talimatları Google çeviriyi kullanarak da yapabilirsiniz. Kendiniz de direkt yazabilirsiniz. Veya resim için kullandığınız promptu olduğu gibi buraya yapıştırarak animasyon üretebilirsiniz. Şimdi aynı promptu kullanıp gönderdiğim zaman ne ortaya çıkacak bunu görelim. İlk animasyonumuz üretildi. Şimdi bunu bir çalıştıralım.
Güzel ama biraz bulanıklaşıyor. Dilerseniz buradan tekrar gönder diyerek yeni bir tane üretebilirsiniz. Veya bu promptu silip yeni bir prompt yazabilirsiniz. Sadece kamera hareketi istiyorum. Bulanıklaştırma olmasın. Hareket eden karakter veya obje olmasın şeklinde. Bir de böyle üretelim istiyorum. Bakalım bu sefer ne oluşturacak. Evet, ikinci animasyonum da oluştu. Şimdi bunu çalıştıralım. Bence bu ilkinden daha güzel oldu. Dediğim gibi burada kendi promptlarınızı yazarak daha güzel işler çıkarabilirsiniz ortaya. Şimdi bunu kapatıyoruz. Dilersek aynı videoya buradan erişebiliriz. Üstteki kamera simgesine tıklayarak ürettiğimiz videoya ulaşıp buradan indirebiliriz. Veya bütün hepsini ürettikten sonra videonun tümünü indir butonuna basarak tüm videoları indirebilirsiniz. Aynı işlemleri tekrarlayarak, yani buradaki ikinci promptla devam ederek tüm bu promptları oluşturmamız gerekiyor. Aynı işlemleri tekrarlayacağım için bu kısmı keseceğim arkadaşlar. Tüm görsellerimi ve animasyonlarımı oluşturdum. Burada da gördüğünüz gibi bütün animasyonları ve görselleri ürettim. Şimdi bunların tamamını indireceğim. Buradaki butona basmam yeterli. Tüm görsellerimi de indirdikten sonra CapCut.com adresine giriyorum ve burada ücretsiz bir hesap oluşturuyorum. Burada ücretsiz videolar düzenleyebilirsiniz. Bu ekrana geldikten sonra yeni bir video diyorum. Oluşturduğum ve indirdiğim tüm dosyaları buradan yüklemem gerekiyor. Buraya tıklayarak ben tüm videolarımı ve ses dosyalarımı yükledim. Şimdi buradaki ses dosyasına tıklayıp bu tarafa ekliyorum. Buraya ekledikten sonra çalıştırıyorum. Arda uykulu gözlerle mutfağa girdi. Şu anda gördüğünüz gibi arka planda hiçbir şey yok. Şimdi buraya tek tek ürettiğimiz videoları güzel bir şekilde eklememiz gerekiyor. Ben mutfağa giriş videosuyla başlayacağım. Buraya tıkladım. Bunu biraz büyütüyorum. Hemen arkasına şöyle sürükleyip şuraya ikinci videomu ekliyorum. Buradaki ilk eklediğim videoya tıklayıp bunu biraz kısaltacağım. Ve en başa alarak tekrar başlatacağım. Arda uykulu gözlerle mutfağa girdi. Tek isteği kendine bol tereyağlı bir tost yap. Dilersek bunu biraz daha kısaltabiliriz. Bu şekilde. Şimdi tekrar başlayalım. Arda uykulu gözlerle mutfağa girdi. Tek isteği kendine bol tereyağlı bir tost yapmaktı. Miras kalan kenarları biraz paslanmış. Evet, buraya bir sahne daha eklemek istiyorum. Tost makinesini ekleyeceğiz. Arda uykulu gözlerle mutfağa girdi. Tek isteği kendine bol tereyağlı bir tost yapmaktı. Miras kalan kenarları biraz paslanmış antika tost makinesine 2 dilim ekmek yerleştirdi. Buradan bitiriyorum ve şunu ekleyeceğim. Antika tost makinesine 2 dilim ekmek yerleştirdi ve kolu indirdi. Ama makineden her zamanki klik sesi Burada bitiriyorum ve bir sonraki animasyonumu ekleyeceğim. Şu şekilde devam ediyoruz. Ama makineden her zamanki klik sesi yerine kulak tırmalayan bir vızızıst sesi geldi. Bu şekilde hepsini tamamlıyoruz arkadaşlar. Evet, hepsini peş peşe ekledim. Şimdi bir çalıştıralım. Başından sonuna kadar dinleyelim istiyorum. Arda uykulu gözlerle mutfağa girdi. Tek isteği kendine bol tereyağlı bir tost yapmaktı. Miras kalan kenarları biraz paslanmış antika tost makinesine 2 dilim ekmek yerleştirdi ve kolu indirdi. Ama makineden her zamanki klik sesi yerine kulak tırmalayan bir vızızıst sesi geldi. Ardından kızarmış ekmekler yerine makinenin ekmek yuvasından dışarı minicik rulo yapılmış bir parşömen fırladı. Arda şaşkınlıkla parşömeni açtı. Üzerinde titrek bir el yazısıyla şöyle yazıyordu: "Sakın o tostu yeme. Geleceği kurtarmak için kahverengi benli kediyi bulmalısın." Arda bir an duraksadı. "Gelecek mi? Benli kedi mi?" diye mırıldandı. O sırada bacağına sürtünen tekir kedisi Pamuk'a gözü takıldı. Bir anlık aydınlanmayla kediyi kaptığı gibi kucağına aldı. Tüylerini hızla araladı ve evet, tam da kulağının arkasında fındık büyüklüğünde kahverengi bir ben duruyordu. Geleceğin kurtarıcısı Pamuksa olan bitenden tamamen habersizdi. Sadece mamasını isteyen bir sesle Arda'nın yüzüne bakarak "Miyav" dedi.
Arda bir elinde gelecekten gelen gizemli not, kucağında kaderin gedisiyle mırıldandı. Harika. Anlaşılan dünyayı kurtaracağım. Ama sanırım önce pamuğun mamasını vermem gerekiyor. Arkadaşlar bence oldukça güzel bir iş çıktı ortaya. Siz ne düşünüyorsunuz? Faydalı bulduysanız beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın.